arkadaşlar. Benim ismim Feray. İTÜ'de Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün de kendi kariyerimi de şekillendirmek istediğim kök hücre ve kişiselleştirilmiş tıp teknolojilerinden bahsedeceğim size. Önce kök hücrenin ne olduğundan ve normal hücrelerden neden farklı olduğundan bahsetmek istiyorum. Aslında kök hücrelerin alışılagelmiş 2 tane temel farkı var. Bir, çok hızlı bölünüyorlar ve aldıkları sinyale göre birden fazla farklı dokuya veya organa dönüşebiliyorlar. Yani şu anki formumuzda vücudumuzdaki yetişkin hücreler sadece belli bir göreve veya belli bir dokuya özgüyken kök hücreler aldıkları sinyale göre şekillenebilen hücreler. Şimdi burada ilk gördüğünüz bizim zigottan itibaren ilk gelişim evrelerimiz. Buradaki farklılaşma rolünü daha somut hale getirmek için zigotu ele almakla başlayacağım. Şimdi şöyle düşünün, tek hücreli bir yolculukla başlıyoruz ve sonrasında binlerce, milyonlarca hücrede oluşan bir organizmaya dönüşüyoruz. Buradaki tek hücreden bizim hem embriyonik gelişimi tamamlamamız lazım, işte bunun iskelet sistemi, iç organları, kan dolaşımı, saç tırnak gibi dış yapıları, bütün bunların haricinde, yani genel organizmanın haricinde bir de bu yapıyı koruyacak amniyon sıvısı, amniyon kesesi gibi yapıları da bu tek hücreden üretmek zorundayız. Yani şimdi buradaki hücrenin farklılaşma potansiyeliyle bizim bir elimizdeki veya saçımızdaki hücrenin farklılaşma potansiyeli bir değil. O yüzden aslında uyarlanabilirlik noktasında bu kadar dikkat çekiyor. Peki dedik ki artık bizdeki hücreler embriyonik dönemde olduğu gibi farklılaşma yeteneğini o kadar çok barındırmıyor. Peki bunu nasıl kaybediyor? Önce şundan bahsetmek istiyorum. Bizim bütün hücrelerimiz aynı DNA'yı taşıyor. Bu ne demek? Bütün hücrelerimizde aynı genetik bilgi var demek. Yani sizin parmağınızdaki bir hücrede de aslında göz renginizi veya saç renginizi belli edecek genler var. Ama neden elimiz göz rengimizde olduğu gibi mavi veya yeşil olmuyor? Hani vardı o gen, neden değişmedi o zaman? İşte bu noktada da biraz hangi hücrenin nerede neyi nasıl kullanacağının kontrol edilmesi gerekiyor. Aslında kök hücrenin farklılaşması da tam olarak burada. Aldığı sinyallerle bazı genlere diyor ki, tamam ben bir parmak ya da deri hücresi olacağım. Benim tutup da bir göz rengi genini ekspres etmeme gerek yok. Ya da işte ben bir kan hücresine dönüşeceğim. O zaman iskelet sistemini oluşturacak etmenlerdeki gibi bir gen sentezlememe gerek yok. Hani elimizde çok büyük bir bilgi var, evet. Ama kullanma şeklimiz, kullanma biçimimiz biraz bulduğumuz yerde farklı kombinasyonlara bağlı. Bu da şu yapı bizim aslında DNA'mızın hücrelerimizde nasıl bulunduğunun yapısı. Kabaca özetlemek gerekirse şu top gibi temsil edilen makara benzeri şey bir protein ve şu mor ip de DNA. DNA proteinlere sarılı halde bulunuyor ve hücreler DNA'daki hangi bilgiyi kullanıp kullanmayacağına karar verirken işe yaramayan genlere, yani mesela işte deri hücresine örnek vermiştik, göz rengi genine gerek yok dedik. Bu geni işte kimyasal modifikasyonlarla bloklamış oluyor. Hani bilgi var mı? Var, evet, ama benim bulunduğum lokasyonda ve konumda ona ihtiyacım yok. Çünkü benim farklılaştığım hücre başka bir görev yapacak. Bu şekilde bir organizasyon söz konusu. Ama şu başta daha biz organize olamadığımız için tam her şeyi yapabilecek potansiyeldeyiz. O yüzden aslında uygulamalarda da bu kullanılıyor. Peki embriyo, evet, çok büyük bir potansiyel ama etik olarak ne kadar uygun? Bu haberi bilerek paylaşmak istedim. CRISPR teknolojisini biliyorsunuzdur veya en azından kulak aşinalığınız vardır. Bu teknoloji bir gen düzenleme teknolojisi. Yani organizmaların DNA'sında değişiklikler yapabiliyorsunuz. Etikliği hala tartışılıyor ama cengaver bir bilim insanımız bunu Çin'de kendisi embriyo üzerinde uygulamak istedi. Şimdi zaten daha nöral gelişimi tamamlanmamış, kendi kararlarını alamayan ve tam bir organizma olmayan bir yapıdan bahsediyorsunuz. Ve onun da hakları var. Dolayısıyla bu deneme tabii ki de bir yargı sürecine taşındı ve 3 yıl süreyle yargılandı. Şu anda embriyonik gelişmeler için yapılan çalışmalarda bildiğim kadarıyla Amerika ve Çin'de 17 ile 28 gün arasında, Avrupa ülkelerinde de 14 gün süreyle deneme yapabiliyorsunuz. Şimdi elimde benim büyük bir potansiyel vardı. Ben bunu niye bu kadar kısa süreyle sınırlandırayım ki? Hani kullanmak istediğim bir şey var ama beni yargı, hukuk kısıtlıyor yani. Ben ne yapacağım peki? Önümü nasıl açacağım? Bu noktada da 2 tane çalışmadan bahsedeceğim. İlki 2012 yılına ait bir Nobel ödülü. Burada soru şu: ben madem
kök hücreleri embriyodan geldiğini biliyorum. Ama embriyonik hücreleri kullanamıyorum. Değil mi yasadan kaynaklı? O zaman farklılaşmış olan hücreleri nasıl geri döndürürüm? Nasıl tekrar kök hücre formuna sokarım? Çünkü başta ne dedik? Hepimizde aynı bilgi var dedik değil mi bütün hücrelerde? Ben bu bloke etme işlemini ortadan kaldırırsam, tekrar bütün malzemeyi kullanmasını sağlarsam ne olacak? Tekrar kök hücre gibi hızlı bölünme ve farklılaşabilme niteliği kazanabilir. Zaten ben yetişkin hücre kullandım, embriyoya da zarar vermedim. O zaman hukuksal olarak da bir sıkıntı yaşamam. İşte bunu analiz etmek için de ilk önemli çalışma 2012 yılında yapılıyor. Burada yapılan şey şu: Dolly'yi biliyorsunuz, klonlanmış Dolly. Burada bir embriyo hücresine yetişkin çekirdek konuluyordu. Tam tersini düşünün. Yetişkin hücrenin çekirdeği çıkartılıyor. Embriyo hücresinin çekirdeği buna naklediliyor. Niye? Çünkü embriyo hücresinde daha fazla kök hücre var ve genler tam olarak bloklanmamış, daha aktif birçok gen. Bu çekirdek yetişkin hücreye aktarıldıktan sonra bakıyorlar ki bu yetişkin hücre kök hücreymiş gibi daha hızlı bölünmeye, daha çok farklılaşmaya gidiyor. Ha diyorlar, o zaman sıkıntı çekirdekte. Ben bir şeyleri dışarıdan yetişkin hücreye tanıttığım zaman bakıyorum ki eski haline dönebiliyorum. Hani çekirdekte bir şeyler var ama tam ne belli değil. İşte bu sorunun cevabını da Yamanaka veriyor. Ve bulduğu teknolojinin ismi indüklenmiş pluripotent kök hücreler. Pluripotent hücre dediğimiz şey bir kök hücre evresi, şu en başta gösterdiklerimden. Yaklaşık olarak şu evredeki kök hücrelere tekabül ediyor pluripotentler. Bu Yamanaka'nın yaptığı şey, yetişkin formdaki bir hücreyi pluripotent forma geri döndüreceğim ben diyor. Neyle? Çekirdekte neyin onları geri döndürdüğünü buldum. Şu dörtlü kombinasyon, Yamanaka faktörleri olarak da geçer. Şu dörtlü kombinasyonu yetişkin bir hücreye ben dışarıdan verdiğimde o hücre blokladığı genleri aktifleştiriyor ve tekrar hızlı bölünmeye ve farklı dokulara dönüşebilme niteliği kazanıyor. Şimdi bu aşırı devrim yaratan bir çalışma. Çünkü bu şu demek: artık kök hücreyle çalışmak isteyen herkes elinde bulunan yetişkin kök hücreyi çevirebilir. Ve bunun belli bir sınırı yok. Çünkü etik kaygısı yok. Zaten hücre çalışması yapmak yasak bir şey değil. Normal, olgun hücrelerle çalışabilirsiniz. Burada hiçbir kısıtlamaya veya sınıra bağlı kalmadan istediğinizi deneyebilirsiniz demek bu. Ki bu sadece şey de değil. Normal, atıyorum ki bir kas hücresi aldım. Ya da deri hücresi burada belirtildiği gibi dönüştürdüm, dışarıdan faktörleri tanıttım. Nöral sele kadar farklılaşabiliyorum ki nöral yapının morfolojisi çok daha değişik. Yani ben aslında bu farklılaşma yeteneğinden de ödün vermedim. O yüzden zaten Nobel aldı bu çalışma. Şimdi sorunumu çözdüm. Potansiyelim vardı. Nasıl kullanacağımı da çözdüm. Peki bunları nerede kullanacağım? Bunlardan ilki doku mühendisliği çalışmaları. Aslında malzeme bilimiyle biyolojiyi ve genetiği birleştiren bir çalışma alanı. Burada hedeflenen şey, bir polimer malzemeniz var veya uygulanacak yapıya uygun bir karışım diyeyim. Bu kimyasal malzemenin üstünü farklılaşmamış, fazla hızlıca bölünen kök hücrelerle dolduruyorsunuz. Sonrasında bunu ya bir organı taklit etmek için ya da hücresel yama yapmak için, hasarlı bölgelerde doku onarımı sağlamak için kullanabiliyorsunuz. Burada kimyasal malzeme ve hücre etkileşimini belirtmek için bu görseli tercih ettim. Burada farenin sırtında bir polimer malzeme var ve bu polimer malzeme üzerinde hem polimer malzemeler hem de kök hücreler kullanılarak tasarlanmış bir kulak yapısı var. Aslında burada sıfırdan bir kulak biçimi verilmiyor hücrelerle, böyle bir şey yok. Sadece polimer malzemelerle bir taklit var, şekil olarak, biçimsel olarak ve bu biçimde kök hücrelerin fonksiyonunun devam etmesini amaçlıyorlar. Bunu da hali hazırda yaşayan bir organizmanın sırtına enjekte ediyorlar ki polimerle, onun dolaşım sisteminden faydalansın, hem beslenebilsin hem de hücreler de bu şekilde ihtiyaç duyduğu oksijeni, besini organizmanın kendisinden sağlasın. Bu temel olarak mantığı anlatmak için seçtiğim bir örnek çalışmaydı. Şimdi biraz daha somutlaştıralım isterseniz. Hücresel yama dedik. Farz edelim ki bizim elimizde bir yanık oluştu ve artık normalde yaralar ne oluyor? Kendi kendine işte merhem sürülüyor, iyileşiyor değil mi? Benim kök hücreye ihtiyacım yok. Ama yanığın derecesi o kadar ileri olsun ki benim artık kendi hücrelerim onu onaramıyor olsun. Yani bu sıkıntıyı çözemiyorum ben ve orası iyileşmiyor artık benim var olan hücrelerimle. Bu noktada ne yapacağım?
gazlı bez gibi bir yama düşünün. Bir polimerim var tabaka gibi, bir tabak gibi ve bunun üstüne ben farklılaşmaya açık kök hücreleri yerleştirdim. Bildiğiniz yama yapacağım yani. O kendisi madem kapatamıyor, ben onu kapatacak hücre ekleyeceğim. Bunu uyguladım. Peki sonrasında ne olacak? Daha da ileri götürelim. Daha da kötü bir vakayla karşılaştığımızı varsayalım. Farz edelim ki bizim bu yanığımız bir de çok büyük bir iltihap tepkisi verdi. Dedim ya kimya ile biyolojinin birleşimi diye. Bu iltihap tepkisine yanıt olarak, hani başta tabak gibi bir polimer dizayn ettik ya, o polimerin içine nanoparçacık da koyabiliriz. Mesela altın nanoparçacıklar, gümüş nanoparçacıklar. Bunlar iltihap tepkisine, yani iltihabı azaltan etmenler ve terapetik yaklaşımda çok fazla kullanılıyor. Bu uygulama da yine doku mühendisliğinde mevcut. Çünkü sizin hedeflediğiniz yerde iki sorunu birden çözebilirsiniz. Ve son önemli nokta, dedim ya bir tabaka oluşturduk diye. Tamam, koydum. Kök hücreler zaten çok hızlı bölünüyor. Bunlar da ne oldu? Bir yama yaptı, tamam. Bütün bir hücre örtüm var, bir bütünlük sağlandı. Alttaki tabaka ne olacak? O öyle tabak gibi kalacak mı orada yani? İşte doku mühendisliği çalışmaları yapılırken seçilen dokuya göre hem hücrelerin bütünlük sağlama hızı, aynı zamanda bu başta oluşturduğumuz polimer yapının da çözünme hızının eş zamanlı olması lazım. Yani benim koyduğum tabaka başta hücreler birbirleriyle bütünleşmediği için bir destek mekanizması. Ama hücreler birbirleriyle etkileşime girdikçe bu da çözünecek ve aradan çekilecek ki ben sadece hücresel bir bütünlük sağlayayım. Doku mühendisliğinin amacı genel olarak bu şekilde. En çok da deri, kıkırdak ve damarlaşma taklitlerinde kullanılıyor. Hatta hidrojelleri duymuşsunuzdur belki. Vücudumuzdaki damar yapılarını, vaskülerizasyon sistemlerini taklit etmek için en çok tercih edilen çalışmalardan bir tanesi. Bilimin bir diğer yanı da çok fazla hayvan deneyinin uygulanması, ama bu ne kadar verimli hala hem etik olarak hem de verim olarak tartışılan bir şey. Çünkü bir şey deniyoruz veya bir etki görmek istiyoruz. Bunu direkt insanda deneyemem, daha büyük etik problem. Ne yapacağım? Hayvanda deneyeceğim. Peki genetik olarak hayvan benimle ne kadar uyumlu ki? Yani ben onda gördüğüm bir etkiden nasıl emin olacağım? Hani evet, hayvana zarar vermedi, insana da zarar vermez diyebilir miyim ki net bir şekilde? Bu biraz muallakta bir soru. Bu da Rusya'da bulunan bir heykel. Denek hayvanlarının bilimsel çalışmalara olan katkısını anmak için ve onlara saygıyı dile getirmek için aslında DNA ören bir deney faresi. Benim çok ilgimi çekmiş, çok hoşuma gitmişti. Sizinle de paylaşmak istedim. Peki madem böyle bir sorunumuz var, ben %100 uyumlu bir platformda deneyemiyorum yaptığım şeyleri, hem hayvanlara zarar veriyorum hem de istediğim sonucu %100 güvenilir elde etmiyorum. Ne yapacağım? Bu noktada da organoid çalışmaları devreye giriyor. Şimdi organoidlerin havalı bir tanımı var. Minyatür organ taklidi diye. Hani bu şey gibi anlaşılmasın ama. İşte test tüplerinde küçük küçük kalpler, çok işte mikroskobik boyutta bağırsaklar falan yapıyoruz. Yani böyle bir şey değil. Şöyle ki kök hücreleri dedim ya ben belli sinyallerle farklılaştırabiliyorum diye. Madem öyle, o zaman ben atıyorum ki karaciğere etki edecek bir ilaç deneyeceğim. Ya da başka bir çalışmam var. Bununla ilgili net bir sonuç elde etmek istiyorum. Bu doğrultuda da karaciğer hücrelerine farklılaşabilmesi için elimdeki kök hücreleri bazı sinyal kombinasyonlarıyla uyarıyorum. Bu karaciğer organının tamamını değil, karaciğerde bulunan hücrelerin morfolojisini taklit eden yapılar oluşturmamı sağlıyor. Benzerini elde ediyorum yani, minyatür etkisi denilen kısım da tam olarak burası. Peki ben kök hücreleri kullanarak istediğim sinyallerle, farklı kombinasyonlarla farklı organların minyatür görüntülerini elde ettim. Bunları nerede kullanabilirim? İlk çalışma kişiselleştirilmiş tıp çalışmaları. Farz edelim ki bir X hastalığı olsun ve A, B ve C ilaçları da olası tedavi yaklaşımları olsun. Sizce X hastalığı taşıyan bütün bireylere A ilacı hiçbir yan etki yapmadan uygulayabilir mi? Bazılarında ya da bazı hastalarda çok tercih edilen A ilacı başka etkiler gösterebilir. Ve bunun önüne geçemeyebiliriz yani. Hani biz işe yarayacak diye vereceğiz ama hani tedaviyi umarken, yani kaş yaparken göz çıkarmış olabiliriz değil mi böyle bir şeyde? O yüzden organoid kullanarak yapılan şey şu. Ben hastayım, benim somatik hücrelerimi alıyorlar. Yamanaka faktörlerini tanıtıyorlar, kök hücre formuna çeviriyorlar.
Sonrasında benim hastalığım karaciğerdeyse karaciğer morfolojisini elde etmek için gereken sinyalleri veriyorlar. Ve orada benim hücrelerimden, benim kendi DNA'mı, kendi genetik bilgimi taşıyan hücrelerden benim hastalığıma çare üretmek için test edilecek bir yapı oluşturmuş oluyorlar. Buna da organoid deniyor. Bu sayede de kişiye özgü spesifik tedavi yaklaşımları denilebilir. İşte Ayşe'ye A ilacı iyi gelirken Fatma'ya B gelir. Niye? Çünkü onun genetik bilgisi farklıdır. Belki yan etkisi farklı gözlemlenebilir. Bu sayede daha doğru ve net tedaviler yapılabilir yan etkilerde boğulmadan. İkinci önemli yaklaşımı da bu karakteri hepiniz hatırlarsınız. Özellikle kozmetikteki hayvan deneylerine dikkat çekmek için sosyal medyada kendisine geniş bir yer bulmuştu. Peki bu noktada organoid çalışmaları ne yapabilir? Şimdi aslında aynı kapıya çıkıyor. Biz bir ruju, rimeli, toksik etkisi var mı, aman insana alerji yapar mı, yok deride kabartı yapar mı diye ne yapıyoruz? Tavşana, maymuna sürüyoruz. Bunlardan aldığımız sonuç insanla ne kadar eşleşebilir ki? Bu doğrultuda da o zaman ne yapacağım? Halihazırda insanlardan izole edilmiş organoidler üzerinde rujun, rimelin, fondötenin, bilmem işte parlatıcının kimyasal içeriğini denerim. Toksik etki gözlemliyorsa, hücre ölümüne sebep oluyorsa demek ki bu alerji yapacak belli yani. O yüzden bu karakterden de yola çıkarak kozmetik sektöründe de hayvan deneylerinin önüne geçmek için organoid tasarımları ve kök hücreler büyük rol üstleniyor. Ve son olarak baştan beri dedik ki embriyodan gelen potansiyel, yok işte bir normal hücreden geri dönme çabası, sürekli bir gençleşme çabası değil mi? Tabii ki de anti-aging uygulamalarda da kök hücre içeriklerinin, işleyişlerinin ve gen aktivasyonunun yolu ve araştırma potansiyeli çok büyük. Ama şöyle bir şey yok arkadaşlar. İşte kök hücre içeren serum, krem. Böyle şeyler olamaz. Çünkü bunlar laboratuvarda şöyle çalışılıyor. Bunların hepsinin kendi beslenmesini sağlayacak tuz, şeker ya da bazı mineral içeriklerini barındıran özel besi ortamları var. Ve bunların hepsinin farklı hedeflenen farklı doku dönüşümüne göre farklı inkübasyon süreleri, farklı sıcaklıkları var. Yani şöyle düşünün, minik bir mantar yetiştirmek gibi, işte küçükken böyle yumurta oyunlarımız vardı ya, hani ona sürekli yemeğini, suyunu falan veriyorduk. O tarz şeylerin uygulanabilir olduğunu düşünelim. Yani bu hücrelerin zaten yaşasın diye gözünün içine bakıp işte aman besiyerini değiştireyim ki ölmesin, yok işte tam işte 20 saat inkübasyonda tutayım ki bir zarar görmesin diye laboratuvarda uğraşılan hücrelerin herhangi bir kapalı kutu içerisinde bir ürün olarak sunulması mümkün değil. Sadece ne yapılabilir? Ondan baz alınarak bazı işte kimyasal içerikler veya ikincil metabolitleri dediğimiz yapılar eklenebilir bu kozmetik ürünlerine diyeyim. Bu sayede de işte havalı bir başlık altında kök hücre teknolojisi denir ama o tam kök hücre olmaz ve tam yenilenme sağlamaz. Ama bunu işte normal var olan hücreleri geri döndürmek için uyarıcı bazı kimyasallar üzerinde kozmetik sektörde çalışıyor ki anti-aging çalışmalarına devam edebilsin. Teşekkür ederim. Benim kök hücrelerle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Sorusu olan varsa alabilirim. Hı hı. Merhaba, ben Duyamıyorum sesinizi ama. şu an geliyor mu? Evet, Tamam. net. Ben Elif İrem Akbolat, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Memnun oldum. Çok beğendim gerçekten sunumu. Teşekkür Sadece ederim. şey aklıma takıldı. Buyurun. Bu organoiddi galiba. Evet. Orada mesela sadece karaciğer üzerinde aslında bir uygulama yapılıyor. O formdaki bir şeye. Peki diyelim bir ilacın sadece o organdaki etkisini görebiliyorsunuz ama diğer organlarda nasıl bir yan etkisi olduğunu nasıl orada tespit edebiliyorsunuz? Şöyle, bu aslında yani kök hücre çalışmasından bağımsız bir şey. Şöyle ki bu sadece kök hücrenin bir alternatifi ilaç denemesi için. Normalde ilaçların toksik
denemeleri bünye bazında yapılan analizlerle oluyor işte. Hem hayvan deneylerinden belli bir sürede geçmesi lazım hem de hücrelerde biriken malzemeler hücre içeriği analiz ederek ve izole edilerek bakılıyor. Yani diyelim ki siz deney olarak gönüllü oldunuz ve bir ilaç sizin üstünüzde denendi. Sonrasında sizin hücreleriniz izole edilerek aslında orada işte bu ilaç atıyorum 24 saat sonra neyin birikmesine sebep olmuş. Bakalım hücrede bir farklılık var mı? İşte 48 saatle 24 saat arasında bir farklılık var mı? Bu şekilde onay alması gerekiyor. Zaten bu ilaç piyasası da çok sıkı denetleniyor. Yani öyle kolay kolay bir şey çıkmıyor. Klinik araştırmalar da 5-6 yıldan daha fazla sürüyor. Genelde bu şekilde. Organoidler de sadece daha spesifik etki görmek için yapılan bir çalışma. Merhaba, Zülal Merhabalar. ben. Sunumun için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Medeniyet Tıp'ta 3. sınıfım ben de. Benim merak ettiğim şey bu organoid ve sanırım minyatür organ çalışmalarıyla ilgiliydi. Yani okuduğum kadarıyla ya da gördüğüm bir haber üzerinden şu an soruyorum sorumu. İleride yani karşılaşacağımız bir besin kıtlığına karşı sanırım şu an bilim insanları yapay et üzerine çalışıyor. Bu yapay et çalışmalarında kök hücrenin bir yeri var mı? Ya da bu üretilen etlerde bizim yediğimiz normal hayvan etleri gibi besin değerleri var mı? Çünkü bizim yediğimiz hayvan etleri onların nasıl beslendiğiyle ilgili. Ama bu yapay etler bunu karşılıyor mu? Bunu merak ediyorum. Bir bilgim var mı? Teşekkür ederim. Şöyle, ben de bu konuda çok hakim değilim öncelikle ama okuduğum bir rapora göre söyleyeceğim. Yapılan çalışmada amaç şu. Tamam, evet, yapısını veya şekil benzerliğini bir şekilde elde edersiniz. İşte selüloz lif kullanılır veya başka tüketilebilir polimerlerle desteklenir falan. Bunlar bir şekilde elde edilebilir. Ama besin içerikleri zaten çoğu gıda dergisinde işte yumurtanın, etin, sütün, onun bunun tam besin içerikleri yer alıyor. Oranlarıyla ve miktarlarıyla beraber. Bunların sentezleyen genleri de biliniyor. Veya hangi oranda, hangi hücrede ne kadar sentezlendiği, nasıl biriktiği, primary metabolit mi, secondary metabolit mi? Bunlar nasıl, hangi koşullarda sentezleniyor? Bunlar biliniyor. Direkt hücresel üzerinde yapılan bir manipülasyon çalışması okumadım. İşte şu A maddesini daha çok arttırmak için yapay ete şu hücreyi koydum, bu manipülasyonu yaptım, bu arttı diye bir çalışma okumadım. Ama bu şöyle yapılabilir. Bunun hangi koşullarda yapıldığı veya sentezlendiği bilindiği için belki başka bir ortamda sentezlenip yapılan o polimer yapıya veya tüketilebilir forma enjekte edilebilir. Yani şu anlık bu biraz daha hali hazırda olan şeyleri bir araya getirme, derleme babında gidiyor besin olarak. Merhaba, ben Reyyan Karöz. Ben de Merhaba. Medeniyet Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim, tıp öğrencisiyim. Sunumu çok güzeldi. Teşekkür Çoğu ederim. alanı bu olan hocadan daha iyi anlattım bence. Çok teşekkür ederim. Ben şunu soracaktım. Anti-aging çalışmalarını kök hücreyi duyuyoruz gerçekten. Ama bu kök hücrelerin tümör süpreser genleri, tümör baskılayıcı genleri baskılı olduğu için tümör oluşturmaya çok meyilli. Ve burada aslında kaş yaparken göz çıkarmak gibi bir durum ortaya Tamam. çıkabilir mi? Bu fikrini soracaktım. Aynen, çok teşekkür ederim. Benim de değinmek istediğim şeyde iki soru geldi. Atlamışım yani. Şöyle, başta normal hücrelerle farkını anlatırken iki tane önemli özellik söylemiştim. Dedim ki kök hücreler çok hızlı bölünüyor. Normal hücrelerimizde bu sistem nasıl? 24 saatte bir kere bölünüyorsun. Hatırlarsınız liseden de G1 noktasında bir kere dur bakalım bölünebilir misin? G2 noktasında bir daha bölünüyor musun? İşte mitoza geçtin, bütün kromatitlerin eşleşti mi falan. Hücre bunu 30 kere kontrol ediyor yani. Kök hücrede bu neden olmuyor peki? İşte bu mekanizma tam olarak kanserle benzerlik gösteriyor. Sizin bu kontrolleri yapmanızı sağlayan, dur bakalım, yavaş hareket etme, bir bak, her şeyin hazır mı, büyüdün mü diyen etmenleri aslında kök hücreler bir tık ya dur şimdi kontrole vaktimiz yok, biz önce bir kendi varlığımızı arttıralım derdine. Çünkü adamlar zaten tek hücreden başladı. Şimdi böyle bir durumda tek hücreden organizma oluşturma süreçte amaç popülasyonu arttırmak. Sonra farklılaşırım ben. Hani o bağlamda bunu düşündüğü için mekanizma olarak kanserle benzer. Kanserde de amaç ne? Hıp hızlı tümörleşeyim, işte metastaz yapayım, aman bütün dokuları sarayım. Niye? Çünkü aynı yapıya benziyor yani kök hücreyle. O yüzden bir tık daha tümör baskılayıcı özelliği var. Çünkü normal hücrelerden farklı bir şey koyuyorsunuz oraya ve normal hücrelerdeki kontrol mekanizmaları kök hücrelerde o kadar etkili değil. Çünkü o kadar etkili olsa o kök hücre olmaz. Kendi özelliğinden fire verir. O yüzden kök hücreyle yapılan tedavi yaklaşımlarındaki doku mühendislikleri dahil, hani dedim ya hücreyi koyuyoruz, etkileşime geçmesini bekliyoruz diye. Yok, koyduğumuz hücreler sadece kendi arasında öbekleşirse ve bir tümöre sebep olursa. Bu da bir risk. O yüzden kök hücre çalışmaları her zaman tümör riski barındırıyor.
Merhaba. Merhabalar. Sunum çok güzeldi gerçekten, ben de söyleyeyim. Ben Beyza Züler Gören, Koç Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyacağım. Hazırlıktayım şu anda. Ben şunu soracağım. Peki sinir sistemi hastalıklarını tedavide bu kök hücrenin yerine, bundan kısaca bahsedebilir misin acaba? Şöyle, bir kök hücre evet belli başlı sinyallerle farklı dokulara ve organlara dönüşebiliyor. Ama şöyle ki bazı hücreler, mesela nöron hücreleri gibi, hem morfolojisi böyle yıldıza benzer bir işte başı var, işte aksonu var, dendritleri var, uzantıları var. Yani normal bir karaciğer hücresinden veya mide hücresinden bir epitel hücre yapmakla kök hücre yapmak aynı farklılaşma sorumluluğunu getirmiyor kök hücre için. İnşallah doğru cümle kurmuşumdur yani. Daha farklı, hem fizik, yani görünüş olarak daha farklı olacak. Hepsinin spesifik morfolojisi var ama nöron apayrı bir boyutta. O yüzden onu oluşturması çok zor. Kök hücre çalışmaları deneniyor. Hatta nöron organoidleri, otizm gibi bazı nörodejeneratif hastalıkların, işte Parkinson olur ya da işte Alzheimer gibi bazı hastalıkların denenmesi için yine organoid platformları deneniyor farklı tedavi yaklaşımları için. Ama direkt nöron farklılaşması veya hani deride yaptığımız gibi bir nöron yaması çok verimli olmaz. Başka sorusu olan var mı? Merhaba, sunumun için teşekkür ederiz. Ben Merve, Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencisiyim. Benim aklımda bir soru var. Tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu düşünelim. Biz bu hastalığı, örneğin kıkırdakla ilgili bir hastalık olsun, İlaç tedavisi yok, kök hücre tedavisi uygulamak istiyoruz. Ama hani hastalığın hangi safhada olup olmadığı önemli mi bu konuda? Yani kök hücre tedavisine geç kalınma gibi bir durum söz konusu mudur? Teşekkür ederim. Şöyle, şimdi muhtemelen yanlış giden bir şeyler var ve o hücrelerde ya mutasyon var ya o hücreler bir şekilde kendi istediği etkiyi veremiyor. O ortamda bir sıkıntı var ki hastalık olmuş, değil mi? Şimdi kök hücre çalışmasında ben ne istiyorum? Koyduğum sağlıklı hücrelerin bölünmesini, sağlıklı hücre sayısını farklılaştırmasını, yani arttırmasını istiyorum. Ama bu biraz aslında ya tutarsa meselesi. Şöyle, evet çok etkili olduğu çalışmalar var ama şimdi ne dedik başta, embriyoda da çevreden aldığı uyartılara göre bu hücreler farklılaşıyor. Şimdi siz kusurlu veya hatalı işleyen bir sisteme bunu tanıttığınız zaman %100 etki beklemek çok sağlıklı değil. Ha, evet, terapatik etki yatıyor. Mesela bir deride bunu beklersin çünkü zaten yüzeyde olan bir şey ve onun yama oluşturmasını veya işte graflarla falan en kötü kaplarsın ve bunu gözlemleyebilirsin ama özellikle sistem rahatsızlıklarında veya iç epitel dokularda bu birazcık riskli, çünkü demek ki o var olan hücrelerin kendi iletişiminde bir problem var ve onlar sağlıklı ilerleyemiyorlar ve oraya koyduğum kök hücre de hani biraz şey denir ya, arkadaş çevreniz iyi olsun. Hani bir nevi o bağlamda, hani hayatla bağdaştıracak olursak, kök hücre de oradan özenip kendi de yanlış işlevlere gidebilir veya tümörleşmeye sebep olabilir kendi arasında öbekleşerek. Ama genel terapetik yaklaşımlar olsa bile bir tık sıkıntı olabilir. Hani net bir işte kemoterapi gibi, işte bu evreden sonrası zor gibi bir şey demek söz konusu değil, uygulanabilir. Ama zaten yeni özellikle çağımızda yeni gelişen bir şey olduğu için tam sınırını biz de bilmiyoruz aslında. Yani işte bu kadar yeterli olur, bundan sonra başka bir tür bir şey denememiz lazım denecek bir şey de yok yani. Merhabalar. Merhabalar. Ben Müberra, MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler ve Hukuk öğrencisiyim. İki ufak sorum var. Buyurun. Birincisi bu organoidlerde belli ufak versiyonları demiştik ama bunların üstünde deney yapmak için o organların, o organcıkların, organların fonksiyonlarını devam ettiriyor olması gerekirsin ki biz onun üstünde deney yapalım. Evet. Bu fonksiyonları devam ettirmesi için de bir organizmaya bağlılığı gerekmiyor mu? Yani yoksa bir tüpün içinde yapabiliyor muyuz? Bunu sormak istedim. Çünkü başta da o kulak gibi bir şeyi enjekte Aynen. etmiştik. O yüzden bunu sormak istedim. İkincisi de bu kanser mevzularında metastaz ya da anjiyogenezis, bu evrelerde olan bu hücreleri eski haline döndürme olayı bahsettiğiniz çalışmadaki gibi mümkün olabilir mi? Yani bölünmeyi tersine çevirebilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi ilk soruna geleyim öncelikle. Şimdi normalde herhangi bir somatik hücre çalışması veya organların genel davranış biçimi, organizasyonu tamamen hücre davranışına bağlıdır. O yüzden hücre için yaşamın en
küçük birimi denir. Yani atıyorum belki midenin iç yapısındaki hücreyle dışındaki hücre aynı olmayabilir. Ama senin hedefin iç bölge ise oradaki bir hücredeki değişim iç yapıdaki değişimi de gösterecektir. Bunu gösterge olarak kullanabilirsin normal hücre çalışmalarında da. Keza kök hücrelerde de elde etmek istediğim şey ne? Elimde potansiyeli olan bir şey var. Ben atıyorum midenin iç yapısını denemek istiyorum değil mi? Ben bunu normal zaten yetişkin hücrelerde deniyorum. Kök hücreyi o hücrelere dönüştürürsem oradaki benzer etkiyi görürüm. Mantık bu. Bu yüzden organizmaya bağlılık gerektirmiyor. Şöyle ki bahsettiğim ya laboratuvarda işte bunlara çok özeniliyor, işte bir sürü besi yeri var vesaire gibi. Bu şekilde yani onlara o şekilde bakılıyor. İkinci sorunda da kanserle ilgili kanser hücreleri. Şimdi kök hücre çalışmalarında yaşlanmış hücreleri gençleştirmeye odaklanıyoruz. Ama kanserde hızlı bölünen veya genç karakter gösteren hücreleri yaşlandırmaya çalışıyoruz ki artık bölünmesin. Hani nasıl kök hücre o kontrol mekanizmalarını takmıyordu, kanser de takmıyor. Artık yaşlansın ki onların kale alsın demek istiyoruz aslında. O yüzden kanser hücrelerinde bir gençleştirme değil, aksine yaşlandırmak için işte telomer oynamaları veya kontrol mekanizmalarında modifikasyonlar yapılabiliyor. Ben teşekkür ederim.